Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Rahmetli babamdan öğrendiğim, onun çok sevdiği, haftada bir gün mutlaka kendi elleriyle yaptığı, annemin yemeği dediği Ankara usulü patlıcan yemeği yapacağım. Bu patlıcan yemeğinin diğer patlıcan yemeklerinden ayıran özelliği patlıcanın ve etlerin iri iri yapılması ve pişirme tekniği. Gerçekten parmaklarınızı yiyeceğiniz, çok seveceğiniz bir yemek olacağına inanıyorum. Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarınıza çok yakışacak, seveceğiniz bir yemek olduğuna inanarak paylaşıyorum. Umarım hepiniz evlerinize denersiniz, yerken de beni anar ve rahmetli babama bir rahmet okursunuz. Hadi buyurun yapılışına geçelim şimdi. Öncelikle kızgın tenceremin içerisine iri dana parça etlerimi atıyorum. Tencerenin kızgın olması önemli arkadaşlar. Kızgın tenceremde üzerine 1 yemek kaşığı sadece zeytinyağı ilave ederek etlerimi kendi halinde sulanmaya bırakıyorum kapağımı kapatıp da. Gördüğünüz gibi etlerim güzelce sulandı. 1-2 kere karıştırıp tekrar kapağını kapatıyorum ve suyunu emmesini sağlıyorum. Bakın etlerim çok güzel sularını emdi. Birazcık kavruldu. Şimdi üzerine etlerimin üzerine geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Sakın soğuk su ilave etmeyin. Mutlaka kaynar olması lazım. Yoksa et sertleşir. Suyumu koydum, kapağımı kapatıyorum. Zaten hepsi sıcak olduğu için çabucak kaynayacak. Altını kısıyorum. Düdüklü olmadığı için yaklaşık 1 saate yakın etlerim fokur fokur kaynıyor. Şimdi 4 adet kemer patlıcanım var. Pijamalı bir şekilde patlıcanlarımı soyuyorum. Önceden içine yarım limon sıkıp kabuğuyla attığım ve 2 çay kaşığı tuz koyduğum suyumun içerisine alacağım kestiğim patlıcanlarımı. Ki bu şekilde o kara suyundan kurtulmuş olacağız. Patlıcanlarımı iri iri doğruyorum. Dediğim gibi bu yemekte iri olması önemli. Bakın bu ölçüde. Bütün patlıcanlarımı hemen 2 saniyede kestikten sonra suyumun içerisine alıyorum ve suda bir miktar bekletiyorum. Yıkadığım patlıcanlarımı kağıt havlunun üzerine alıyorum. Üzerine yine bir kağıt havluyla iyice suyunu alıyorum ki kızartacağım, patlama yapmasın. Bu işlem o yüzden çok önemli. Yağımı iyice kızdırdım. Yağın kızgın olması da önemli. Aksi takdirde patlıcanlar sünger gibi yağı çekerler. Kızgın yağda arkalı önlü, yanlı her tarafını güzelce kızartacağım. Ama çok fazla eriyecek kadar kızartmıyorum. Mühürleme şeklinde sadece kızartacağım. Bu işlem patlıcanın o kötü kokusunu yok ediyor ve daha lezzetli, farklı bir koku oluşmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım kızardı. Yanında da bir kuşhanem var. Kızaran patlıcanları hemen direkt kuşhane tencereme alıyorum. Hiç kağıt havluda yağını süzdürmüyorum. Çünkü bu dakikadan sonra yapacağım yemeğimi başka hiç yağ ilavesi yapmayacağım. Patlıcanlarımı tencereme alıyorum. 2. postamı kızartacağım. Şimdi yemeğimin sosunu hazırlamak istiyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı domates salçasına 2 çay kaşığı tuz, yarımdan biraz fazla çay kaşığı karabiber koyuyorum. Eğer yaz ayındaysa güzel domateslerden 1 adet kocaman domates rendelemekte hakikaten çok daha fazla lezzet katıyor. Ben şimdi koymayacağım. Haşlanmış etimin suyunu koyuyorum.
Başka hiçbir su katmak istemiyorum. Lezzetli suyu kullanmak istedim. Salçamı güzelce açıyorum. Şimdi patlıcanlarımın üzerine lime lime pişmiş yumuşacık etimi alıyorum. Görüntüsü ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz güzel de kokuyor. Etlerimi aldıktan sonra tencereme hazırladığım sosu ilave edeceğim. Her yerine eşit bir şekilde boca ediyorum, yayıyorum. Tenceremde bir miktar suyum kaldı, etimin suyu. Onu da tabii ziyan etmiyorum. Yine hiç başka su koymadan et suyumu koyuyorum. Daha lezzetli olması için yemeğimi. Kapağımı kapatıyorum. Orta ateşte 15 dakika kısık ateşe döndürerek yemeğimi pişiriyorum. Evet, yemeğim harika bir şekilde pişti. Görüyorsunuz, çok iştah açıcı, çok lezzetli görünüyor. Ve servis ettim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu yemeği evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.